Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sitemize bir üyelik, abonelik eklentisi kuracağız. Aslında tam olarak sırf abonelik... Evet. Sırf abonelik eklentisi demeyelim. Ücretli bir üyelik, evet, abonelik olacak. Artı kullanıcı kayıt ve giriş formları eklentiyle birlikte gelecek. Kullanıcı profilleri oluşturulacak. Artı içerikleri de kısıtlama yapacağız. Yani aslında bu abonelikle birbiriyle bağlantılı. İçerikleri kısıtlayacağız ki içerikleri açmaları için bir abone olsunlar. Böylece oradan da bir gelir sağlayalım. Bir eklenti bulduk. Bu hafta bu 3. eklentimiz. 2 tane eklentiyi test ettim. Ne yazık ki ücretsiz sürümlerinde sıkıntı oluyor. Bilmiyorum, ücretli sürümlerinde de oluyor mudur tabii ki. Ücretsiz sürümlerinde sıkıntı oldu. Bu 3. eklenti denediğim ve sonuçta bununla da birazcık tabii ki sıkıntılar oldu ama çok böyle değil. Can sıkıcı sıkıntılar, sorunlar değil. Bir şekilde çalışıyor tabii ki. Eklentiyi inceleyeceğiz, bakacağız. Eğer hoşunuza giderse de tabii ki ücretli sürümüne bakabilirsiniz. Ücretsiz, bakın ücretsiz, gene tekrarlıyorum. Ücretsiz sürümünü test ediyoruz arkadaşlar. Gene olduğu gibi her seferinde söylüyorum tabii ki bunu. Burada kullandığım eklentilerde eğer ücretliyse ücretli ya da ücretsiz ise ücretsiz olarak söylüyorum, belirtiyorum arkadaşlar. Hemen geçelim, geliştiricinin WordPress sayfasında eklentiyle ilgili neler yazmışlar. Onları bakacağız. Gerçi incelemeyeceğiz ama bakacağız. İşte linklerini zaten videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Oradan lütfen siteye girin, bakın, inceleyin. Ondan sonra da işte ben bir tane deneme sitede yaptım. Blog tarzı bir sayfada. Zaten burada da temaya odaklanmayın. Direkt eklentiye odaklanın arkadaşlar. Eklentide neler yapılıyor, ne ediyor, ya nasıl çalışıyor, ona odaklanın. Onları bir kontrol edelim. Sonra da eklentinin kurulumlarına geçeriz. Hadi bakalım. Kullanacağımız eklenti, inceleyeceğimiz eklenti bu arkadaşlar. İngilizcesi tabii ki. Türkçe hemen bir bakalım. Türkçesi de ücretli üyelik eklentisi, e-ticaret, kullanıcı kayıt formu, giriş formu, kullanıcı profili ve kısıtlama içeriği. Profile press. Şimdi burada hemen tabii aldığım notlar var. Onu da söyleyeyim şimdi. Videonun başında da arkadaşlar bilginiz olsun. Birincisi, lokalde ben tabii ki testini yaptım. Şimdi internete faal olan bir sayfamızda yapacağız bunu. Orada bir test edeceğiz. E-postalarda biraz sıkıntı oldu. Acaba lokal hostta çalıştığımdan dolayı mı, tam anlayamadım açıkçası. Evet, e-postalar gidiyor ama bazı kısımlarda gitmedi, ulaşmadı açıkçası. Onu söyleyeyim. İkincisi de e-ticaret diyor. E-ticarette de arkadaşlar WooCommerce'te denedim bunu, test ettim. WooCommerce'te şöyle bir şey yapıyor. Normalde benim daha önceki videolarımda karta koyacağım. Lütfen seyredin. O aslında biraz daha detaylı bir abonelik sistemi orada anlatıyorum. Eklentiyi anlatıyorum. E-ticaret, özellikle de e-ticarette eğer siz ürünlerinize abonelik sistemi getirmek istiyorsanız o eklentiyi inceleyin. Muhakkak seyredin zaten. Bu eklentiyle e-ticarette de yalnızca blog tarzında, yani yazılarınız, gönderileriniz varsa onları kısıtlayacağız zaten. Bu örnek olarak ne olabilir? Hatta şöyle diyeyim. E-ticaret dışında işte videolar olabilir ya da böyle bir yemek tarifleri olsun, işte bilgi tarzında yazılar olsun, ne bileyim, bu tarz şeylerde mesela kısıtlamaya gideceğiz, abonelik sistemini oluşturacağız çünkü. E-ticaret üzerinde yapmayacağız. Dediğim gibi o videoyu seyredin arkadaşlar. Bunu da denedim. WooCommerce üzerinde denedim ama istediğim randımanı almadı arkadaşlar. Vermedi. O yüzden de ücretli sürümünde büyük bir ihtimalle istenilen kısıtlama e-ticaret için ücretli sürümünde olabilir diye düşünüyorum çünkü. Ve WooCommerce ile ilgili zaten ücretli uzantıları var eklentinin. Türkçe olarak da evet, burada bu sayfaların linklerini zaten paylaşıyorum. Videonun açıklama kısmında olacak. Girin arkadaşlar, okuyun, seyredin. Bakın, videoları da var hatta geliştiricinin. Onları da seyredebilirsiniz. Şimdi ofisiyel sayfası da burası arkadaşlar. Hemen fiyatına bakalım. Fiyatı da işte $129'dan başlıyor. $500 kadar gidiyor zaten. Bunları da inceleyebilirsiniz. Önce tabii ki yani aralarında farklar oluyor olmuyor diye arkadaşlar. Bakın, ücretli sürümlerinde. Şimdi bu eklentiyi aldıktan sonra buradaki şeyleri iyice okuyun. Yani uzantılar veriliyor mu, verilmiyor mu, nasıl, ne oluyor? Bakın, 18 tane eklenti uzantısı var mesela. Ya da işte standart bütün hepsini falan veriyor. Bunlar çünkü önemli şeyler arkadaşlar. Ciddi paralar bunlar ülkede. $129-130. Güzel bir para. Dokümantasyon, yani belgelere de bu sayfanın linki de, geliştirici hemen hemen her şeyin yazmışlar. Yani bir böyle dediğim size support, yani destek kısmı var. Yazılarla da olsa. Videoları da var. Videoları da seyredebilirsiniz. Bu şekilde buradan da mesela takıldığınız kısımlar olursa da bunlara girip İngilizce, gerçi Türkçe çevirebilirsiniz ya da İngilizce aratırsınız. Bu şekilde de buradan da faydalanabilirsiniz. Bu sayfanın linkini de videonun açıklamalar kısmında olacak. Şimdi ben örnek olarak tabii ki yaptığım sitede hemen şöyle arka planını bir göstereceğim eklentinin. Böyle bir panosu var. Güzel, gayet iyi.
Bakın üyelik planları var. Bu şekilde işte ben 2 tane oluşturmuşum. Bunlar var. Böyle istediğiniz kadar oluşturabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Yani ben gerçi 3 tane yaptım ama 3 tane 4 taneye kadar çıkardım. Herhangi bir sıkıntı olmadı bende. Böyle bir abonelik sistemi var. Onun haricinde tabii bunların hepsini göstereceğim ama şöyle artı Elementor'la çalıştığınız zaman Elementor'un uzantılarının içerisinde de böyle bir gelişmiş kısmında bakın. Gelişmiş kısmında şöyle bir seçenek veriyor size. Buradan da mesela istediğiniz alanı kısıtlayabiliyorsunuz aboneliğe. Normal üyeler göremiyor. Yalnızca işte belli aboneliklere gösterebiliyorsunuz. İçerik kısıtlaması yapabiliyorsunuz yani. Elementor sayesinde bunu da yapabiliyorsunuz. Başka da hesabım kısmı gayet güzelleştirmişler. Şimdi eklentiyi yalnızca dediğim gibi abonelik yani bir içerik olarak kısıtlayıcısı olarak değil bir kullanıcı üyelik sistemi de olarak kullanıcı üyelik sistemi olarak da düşünebilirsiniz. Neden? Bir profil hesabı açabiliyorsunuz mesela. Profil oluşturabiliyorsunuz burada. Hesap bilgilerinden mesela profilinizi de düzeltebiliyorsunuz. Eklemeler yapabiliyorsunuz. İşte kapak fotoğrafı, ne bileyim profil resmi falan işte bunları doldurabiliyorsunuz. Bu şekilde de faydalanabiliyorsun. Eklentinin kendi kullanmış olduğu giriş ve kayıt kısımları var. Mesela onu da söyleyeyim. Şöyle bir de şunu açalım arkadaşlar. Bakın abonelik paketleri 2 tane oluşturdum demiştim ya mesela. 2 tane abonelik paketi. Ve burada WooCommerce'ı kullanmadan işlem yapıyorsunuz arkadaşlar. Eklentinin içinde mesela bir ödeme sistemi var. Ödeme kabul sistemi var öyle diyeyim size. Şimdi ücretsiz sürümünde yalnızca bir doğrudan banka transferini kullanabiliyorsunuz. Ya da PayPal. Türkiye'de tabii ki PayPal kullanılmıyor. O yüzden de açmadım ben. Yalnızca doğrudan banka transferini kullandım. Onun haricinde mesela şeyler de var. Kredi kartı ödemeleri bilmem ne falan bunlar da var zaten. Ama bizde tabii ki yani ücretsiz sürümünde bunlar yok. Kullanamıyoruz biz. Bu şekilde mesela fiyatlandırdığınız zaman da burada işte aynı WooCommerce kullandıysanız eğer zaten bunlara aşinasınız. Onu da göstermiş olayım. Şimdi uyarımızı yapalım ve artık eklentinin kurulumuna geçeceğim. Bir ayarlarına bakalım işte artık başlayalım. Ben Astra'dan bir tane şablon seçtim. Yani blog tarzına biraz yakın olsun diye bir şablon seçtim. Bu şablonla işte bu sitede artık temada artık diyeyim çalışacağız arkadaşlar. Yani şöyle bir sitemiz var. İşte yazılar falan var. Özellikle de blog tarzı olmasını istedim çünkü. Burada bakın bir sürü mesela film kategorisine girdim. Bunları tabii Türkçeleştirmedim arkadaşlar. Dediğim gibi temaya odaklanmayın. Yalnızca eklentinin nasıl çalıştığını anlamaya çalışın. Mantığını anlayın. O yüzden diyorum. Şimdi mesela şöyle bakın. İçine girdik. Burada mesela yazının devamı var. Burada sizin işte artık paylaşmak istediğiniz yazı işte içerikte ne varsa bilgi bunları ücret karşılığında abonelere vereceğiz tabii ki. Yani içeriği kısıtlayacağız. Kısıtlamadığımızda da bakın şu şekilde gözükecek. Yalnızca belli bir kısım gözükecek. Onun arkasından mesela devamı bastığında ne yazık ki okuyamayacak. İçeriye giremeyecek. Yani içeriği göremeyecek arkadaşlar. Şimdi böyle bir sitede yapacağız çalışmamızı. Kontrol paneline geliyorum. Eklentinin kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Şunu bir alalım zaten şöyle. Kopyalayalım. Eklentiler diyorum ve yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yapıştırıyorum. Orada şöyle aşağılara doğru biraz inelim. Kuracağımız eklenti bu arkadaşlar. İnceleyeceğimiz eklenti bu. Normalde baktığınız zaman bakın 3 yıldız ortalama bir şey almış. 200 binin üstünde de etkin kurulum almış. 872 tane artık yorum gelmiş etmiş. Bu eklentiyi normalde biraz tereddüt ettim ama bundan önce dediğim gibi 2 tane eklenti gene abonelik eklentisini inceledim. Dediğim gibi ücretsiz sürümünde biraz sıkıntı çıkardılar. Artık yeni güncellemelere bakacağız. Şimdi hemen kuralım ve etkinleştirelim. Eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Şu an hazır. Tabii ki ayarları falan yapılacak. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Bakın burada zaten hemen bir uyarı geliyor. Eklentinin kullandığı sayfalar var. Sayfaları oluşturmamız gerekecek tabii ki. Bu sayfalar üzerinden zaten bize işte bakın checkout'u, order yani ödeme kısımlarını, işte kullanıcı profilinin hesap, kayıt, işte giriş kısımları falan. Bunların sayfalarının olması lazım arkadaşlar. Sayfaları oluştur dediğinizde hatta şöyle sayfalara bir bakalım. Bakın şimdi sayfalara geldim. Yalnızca şablonla yani temanın şablonuyla gelen sayfalar var. 4 tane sayfa var burada arkadaşlar. Bakın sayfaları oluştur diyorum. Sayfaları oluşturduktan sonra zaten bize ayarlar kısmında bakın genel sekmesinin altında bakın bu şekilde işte giriş sayfası, kayıt ol, şifreyi sıfırla, hesabım. Eklenti bir kısmı Türkçe ama ben biraz bunu şöyle diyeyim size
Hatta şurada göstereyim. Loco Translate'e geleceğim. Eklentilere geleceğim şimdi. Bakın eklentiye girelim. Bakın 1024 diyor arkadaşlar. 1024 diyor. %100 olarak Türkçe diyor. Ama eklentinin içinde gezdiğiniz zaman hiç de öyle değil. Çoğu kısım İngilizce kalmış gene. O yüzden de şimdi ne yapacağım? Loco üzerinden gene arkadaşlar bir işlem yapacağım. Onları göstereceğim. Bunu yapın. Çünkü 1024 değil, daha fazla bir dize olacak çünkü. En azından eklentinin büyük bir bölümünü Türkçe'ye çevirmiş olacağız. O yüzden de ne yapıyoruz? Loco üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Loco Translate'teyim. Şimdi burada aslında şeyi göstermemiz lazım arkadaşlar ama önce hatayı bir göstereyim size. Ondan sonra yapılacak. Hata değil de yapılması gereken bir işlem, onu karşınızda çıkacak çünkü. Onu göstermem lazım size. Eklentiye geliyorum. Bakın 1024 diyor. Önce kalıbı düzenle diyorum. Bakın şimdi. Bu işte burada zaten söyleyecek. 1024'ten bakın 3977'ye çıktı. Eşitle diyorum. 4072'ye çıktı arkadaşlar. Bakın 4072. Kaydet diyorum. Şimdi Loco'nun ayarlarına bir geleceğim arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Bakın normalde eğer Loco'yu kullanıyorsanız ayarlar kısmında arkadaşlar bu yüzdedir sizde. Şimdi bunu tekrar yüze düşürürsünüz zaten. Şimdi ben 300 de. Şimdi yüzde kaldığı zaman 4 ya da 5 tane dosyayı arkadaşlar dil dosyasını, çeviri dosyasını tanımıyor. Yani onları çeviremiyor arkadaşlar. Bu yüzden de biraz daha büyütmeniz lazım ki onları da tarasın. Dil dosyalarını bulsun. İçindeki dizgileri alsın. O yüzden ne yapacaksınız? Size uyarı verdiğinde bunu işte 250-270 kilobayt olması lazımdı. Bunu 300 yaparsınız, işte biraz yükseltin. Onları da tarasın ki dizgiye eklesin. Ondan sonra tekrar yüze düşürebilirsiniz. Ben tekrar yüze düşürüyorum şimdi. Tekrar kaydediyorum. Çünkü işim bitti dil dosyasıyla. Tekrar geliyorum. Bakın 1024'te hala ama kalıbı biz düzenledik. Dil dosyasına geliyorum. Eşitle diyorum. 3077 çevrimlemiş ama 4072 tane dizge var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eklentinin dil dosyası var. Tabii ki ben çevirdim. Elimden geldiğince de düzenledim arkadaşlar. İşte bazı hataları vardı. Onları falan yaptım. Gene siz eklentiyi kullanırsanız şayet farklı kelimeler çıkarsa karşınıza gene Loco üzerinden burada değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ne yapacağım? Şimdi hemen eklentiyi dil dosyasını yükleyeceğim. Nereden yüklüyorum? PO'dan yüklüyorum. Bakın sistem klasöründe şu an. Sistem klasörünü seçiyorum. Ve dosya seçiyorum arkadaşlar. Yükle diyorum. Evet 4072 dizge 926 belirsiz. Belirsiz dediği de bu renklerde olduğu için arkadaşlar. Yani bunları da siz kendiniz de düzeltebilirsiniz. Böyle bakın. Geldim üstüne şöyle bir boşluk bırakın. Tekrar gelin. Kaydettiğin 925'e düştü mesela. Bu şekilde kontrol edersiniz tabii ki öyle şey yapmayın. Karşılıklarına bakın zaten. Genellikle dediğim gibi doğru oluyor ama bazen de yanlışlıklar çıkabiliyor tabii ki. Şimdi dil dosyamızı da hallettiğimize göre onu da bitirdik. Artık eklentinin ayarlar kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Eklentimize geldik. Sol tarafta WordPress sekmesinde bakın kontrol paneli sekmesinde profile press. Alt tarafı şöyle bir aşağı doğru kaydırdığımız zaman hepsi Türkçe arkadaşlar. Şimdi birinci bakın burada bir yeşil tık var zaten işaret sembol mü diyeyim artık neyse. Gerekli sayfaları oluşturun. Eklenti kurulduğunda etkinleştirdiğimizde yaptığımız işlem bize lazım olan kullanacağımız sayfaları oluşturduk arkadaşlar. Onları sonra geçeceğiz tabii ki Türkçeleştireceğiz edeceğiz. Onlar kalsın orada tamam bitti yani. Şimdi sekmeleri şöyle bir hafiften geçelim isterseniz. Pano kısmı bu şekilde bakın. Burada kontrol edebiliyorsunuz. Yani nasıl kontrol ediyorsunuz? Gelen işte abonelikleri siparişler diyor. Yani abonelik siparişi varsa burada göreceksiniz. İşte iadeler, üst planlar falan şudur budur. Yani kontrol panelinden kısa yol diye düşünün. Buradan da takip edebiliyorsunuz. Üyelik planlarına geçelim. Hatta burada dışı aktar, günlük indir falan demiş ama ya onları da işte çok da önemli değil bizim için şu an. Üyelik planları burada üyelik planlarımızı bakın planlar, gruplar ve kuponlar. Eklentide bir kupon sekmesi de var. O da güzel. İyi yapmışlar. Yani ücretsiz sürümünde böyle bir şeyin olması da güzel. Yalnız kuponları otomatik göndermiyor. Siz kendiniz mesela sayfada kupon kodunu belirtebilirsiniz. İnsanları teşvik etmek amacıyla, aboneliğe teşvik etmek amacıyla böyle bir şey yapabilirsiniz. Ya da bir e-posta sistemi yapıp insanlara belli zamanlarda kupon gönderirsiniz. Siparişlere işte aynı şekilde abonelik talebi olanlar burada göreceksiniz zaten. Sipariş gelecek. Geldiği zaman burada artık onay vereceksiniz. Aboneliklere bakalım. Burada da şu an tabii hiçbiri boş. Hepsi boş tabii ki. Müşterilere bakalım. Müşterilerde de kimse yok.
İçerik koruması, burada içerik korumalarımız ne olacağını, yani nasıl yapılacağı, hangi içeriklere erişim verilecek, verilmeyecek onları göstereceğiz tabii ki. Formlar ve profiller var. Burada aslında bu da güzel. Güzel yapmışlar bunu da. Gayet güzel. Bakın varsayılan giriş, yani hepsi zaten hazır olarak geldi bunlar. Çünkü neden? Kurduğumuz sayfalarda zaten bizim şu sayfalar sekmesinde, bakın yenileyelim şimdi. Bunlar da arkadaşlar eklentinin kullandığı, bakın işaretlidir zaten, yanlarında işaret var. Bunların içinin hepsinde bir kısa kod var zaten. Şöyle hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bakın hepsinde bir kısa kod bulunur zaten. Bunları da işte eğer formlarda bir değişiklik yaparsak yeni kısa kodlarını buraya yapacağız, yapıştıracağız yani. Öyle diyeyim. Bunları özelleştirebiliyoruz. İşte bakın oturumu aç, kayıt, şifre var, şifre sıfırlama, profil düzenle, kullanıcı profili. Bayağı ücretsiz sürümünde gerçekten çok fazla seçenek vermişler. Üye dizinleri demiş. Üye dizinlerinde isterseniz sayfanızda üyelerin bir listesini paylaşabilirsiniz. Yalnızca kayıtlı kullanıcılar görebilir bunu. Böyle bir liste olup, yani şu kısa kodu bir sayfa oluşturup mesela üyeler listesi olarak, hatta var mı bir bakalım. Üye listesi yok bildiğim kadarıyla ama üye dizini varmış aslında. Buna kısa kodu yapıştırdığınız zaman üye listesi, evet zaten var aynen. Bunu da menüde, işte menüyle bir sayfada bir yere, bir menüye yapıştırabilirsiniz. Olabilir yani, kullanabilirsiniz açıkçası. Geçtik üye dizinleri, ayarlar sekmesi var. Kullanıcı, bunlar da arkadaşlar bakın şimdi kullanıcı senkronizasyonu demiş. Bir eklenti veriyor. Yani eklentiyi kurmanızı istiyor sizden. Buradan da eklentiyle ilgili işte artık kullanıcılarda kullanıcı bilgilerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Artık ekleme çıkarma bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben bu eklentiyi kurmayacağım tabii ki. Açılır pencere ve opt-in'ler demiş. Gene bu şekilde bakın bir eklentiyi kurmanızı istiyor sizden. Bu eklentiyle yapabileceğiniz şeyler bakın. Bir e-posta sistemi kullanıyorsanız Mailchimp mesela olabilir. Buralardan mesela zaman zaman e-posta gönderebilirsiniz kullanıcılarınıza, abonelerinize icabında. Böyle bir şey var. Gene ben de bunu kurmuyorum. Yani ben şu an bu videoda yalnızca eklentiye odaklanıyorum. Eklentiler, yani eklentinin uzantıları bunlar da. Bunlar da ücretli zaten arkadaşlar. Ücretli sürümünde olacak olan, yani ücretli sürümünde yani bir sürü şey var baktığınız zaman. Yani bunlar da işte dediğim gibi artık o fiyatlamalarda bu eklentiler, uzantılar var mı yok mu onlara bakacaksınız zaten. Ya büyük bir ihtimalle var zaten de. Böyle sekmeleri de bir gördük. Şimdi hemen geçelim ayarlar sekmesine arkadaşlar. Şimdi ayarlar sekmesine geldik. Eğer pro işte ücretli bir lisansınız varsa buraya yapıştırıp açabiliyorsunuz. Genele geldik. Hemen genelin genel sekmesi. Hemen baştan başlayalım. Küresel ayarlar. Eklentiyi kurdunuz. Hoşunuza gitmedi. Buraya işaretleyin. Ondan sonra mesela kurulu eklentiler kısmına girdikten sonra kaldırmak istediğinizde tüm verileri de kaldırsın. Sizin veri bankanızda, MySQL'inizde yer tutmasın arkadaşlar. Bunu seçebilirsiniz. Geçtik iş bilgisine bakalım. Burada eğer şöyle bir şey var. İçeriklerinize tabii ki içeriklerinize bir sınır erişim şeyi koyacağız ya. Abonelik, para kazanacağız sonuçta. Para kazanacağımız için fatura kesme ihtimaliniz olabilir. Keseceksinizdir büyük bir ihtimalle. Kesmeseniz bile işte artık bunları doldurmanız lazım. Yani işletme bilgilerinizi vermeniz lazım. Buraya yazmanız lazım hatta. Onları da şöyle hemen ben hızlıca dolduruyorum örnek olarak. Kaydettik. Sayfalar sekmesine bakalım. Giriş yap sayfası. WordPress varsayılan giriş sayfası yapmak istediği sayfayı seçin demiş. Bu login form kısa kodu içeren sayfa olmalıdır. Yani eklentinin kullanacağı sayfalar bunlar arkadaşlar. Ne var? Giriş var, kayıt var, şifreyi sıfırla, hesabım var. Şeyde göreceğiz zaten. Menülerde mesela sayfa ve menüleri düzenlemelerinde bunları göreceğiz zaten. Seçeceğiz. Oradan mesela gizlilik şeyi varsa var mı? Yok. Yok. Şartlar ve koşullar yok. Bir tane şartlar koşullar sayfası seçmek lazım tabii ki, yapmak lazım. Kayıt kısmına geldik. Kayıt olduktan sonra otomatik giriş, bunu başarılı kayıt olduktan sonra kullanıcılar otomatik giriş yapmak için bu seçeneği işaretleyin. Artık size kalmış. İsterseniz açabilirsiniz, giriş yapsın ya da kayıt olduktan sonra kendisi arkadaşlar tekrar bir giriş yapabilir. Ben bunu seçiyorum. Otomatik giriş yapsın. Oturum aç demiş. E-posta veya kullanıcı adıyla giriş, tamam. Eş zamanlı girişte devre dışı bırak. Şimdi sonuçta arkadaşlar siz ücretli bir abonelik sistemi vereceksiniz. Ücretli abonelik olduğu için o hesabı
başka bilgisayarlarda yani başka tarayıcılarda açık olduğunda birden fazla insan da paylaşmış, vermiş olduğunuz hizmeti kullanabilir. O yüzden o hesabı tek bir yani fazla bilgisayar, bakın burada da yazıyor zaten, aynı anda birden fazla bilgisayarda açmasını engellemek. Yani ne olacak? Bir tanesi açtığı zaman, ikinci açıldığı zaman bir tanesi de iptal olacak. Yani bunu açabilirsiniz. Yani bir kontrol mekanizması gibi bir şey olmuş bu da. Hesabım kısmına bakalım. Varsayılan profil düzenlemeyi yeniden yönlendir demiş. Yani bunu etkinleştir. Varsayılan WordPress profilin hesabım sayfasına yönlendirin. Tamam. Ön uç profili demiş. Profilim şunu hemen kısa URL'si profil olsun. Konukların etkisizleştir üyelerini. Ya bunlar tabii ki dediğim ya Türkçe olmasından dolayı güzel. Neden? Bunları siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bunlara çok fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Yapması yani siz bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da kaydedelim. Yönlendirmeye bakalım. Çıkış yaptığında ne yapsın? Mesela şöyle bir şey var. YouTube'da mesela arkadaşlar çoğu arkadaşımız birkaç arkadaşımız sormuştu. Özellikle de ben de mesela o sıkıntıyı yaşamıştım. Bu WordPress'in normal varsayılan giriş yaptıktan sonra kontrol paneline işte dönüyordu. Bir sürü sıkıntı falan vardı. Onları yapacağız şimdi, ayarlayacağız yönetici araç çubuğu falan diye. Mesela giriş yaptıktan sonra kontrol panelindeki profil sekmesine gitmesini istemiyoruz. Ya da çıktığı zaman gene işte o şekilde gideceği sayfayı belirlemek istiyoruz mesela. Bunları mesela değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çıkış yap dediğinde mesela nereye gitmesini istiyorsanız. Oturum aç dediğinde mesela nereye gitmesini istiyorsunuz. Şifre sıfırlama varsayılan demiş. Tamam. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Erişime geçelim. Erişimde de herkes tarafından erişilebilir. Genel site erişimi, yani siteye herkes erişebilir ama içeriklere dediğim gibi belli abonelikler yapacağız. Onlar erişebilecek. Diğer normal aboneliği olmayan kişiler belli kısımları görebilecekler ama belli kısımları da göremeyecekler, okuyamayacaklar yani. Ulaşamayacaklar. Bu şekilde genel sekmesini bitirdik. Profil ve kapak fotoğrafı demiş. Bakalım. Burada belli bir işte nasıl diyeyim size, dediğim gibi sırf abonelik olarak değil, ayrıyetten de bir üyelik sistemi olduğu için üyeler kendi profil kapaklarını, profil fotoğraflarının resimlerini, kendi biyografilerini, işte artık web siteleri varsa onları bunları falan yazabilecekleri bir kısım. Buralarla alakalı, bununla alakalı bir şey. Burada zaten hiç herhangi bir şey değiştirmiyorum. Şunu seçiyorum zaten, varsayılan bu olsun diye. Başka da bir şey yok. Kaydedelim bunu da. Burası önemli. Yönetici araç çubuğu ve pano. Şimdi yönetici araç çubuğunda görünürlük kontrolü. Yönetici araç çubuğunu etkisizleştir. Yani giriş yaptıktan sonra arkadaşlar WordPress'in kontrol panelini ya da arka ucunu göstermek istemiyorum. O yüzden de bakın yönetici araç çubuğunu etkisizleştir diyorum. Yönetici çubuğunu etkisizleştir kontrol edin. Zaten bakın burada da Türkçe'de yazıyor. Bu şekilde rolde olanlar, kullanıcı rolünde olanlar araç çubuğunu görmeyecekler. Artı pano erişimi. Normalde eğer bunu açmazsam arkadaşlar profil editleme kısmında WordPress'in kontrol panelindeki alana gidecekler. Oradan profili bu sefer düzeltmeye çalışacak. O yüzden bunu da kapatın arkadaşlar. Yani açın, etkisizleştirin. Bu şekilde onları da hallettik. Giriş yönlendirmeye bakalım. Yani eklentinin içinde aslında bir sürü şey var. Özellik var. Üyelik planına göre giriş yönlendirmesi ya da kullanıcı rolüne göre oturum açma yönlendirmesi. Onları da şu an gerçi aboneliğimiz olmadığı için seçemiyoruz herhangi bir şey. Açma yönlendirmesi. Açtıktan sonra mesela şunu seçtim. Mesela normalde ne? Subscriber değil mi? Kural ekle dediğiniz zaman nereye gitsin? Mesela ana sayfaya yönlendirdim. Bu şekilde böyle yapabilirsiniz mesela. Araçlar kısmına bakalım. Araçlarda günlükler falan diyor. İşte günlük. Yapılan işlemleri burada, hata varsa burada görebileceksiniz. Araçlar tamam. Bu genel sekmesi bitti arkadaşlar. Ödemeler sekmesine geçelim. Ödemeler sekmesi, para birimi, hemen Türkiye'yi seçelim. Türk lirası. Evet. Sağda boşluklu olsun. Tamam. Tek seferlik denemeler. Deneme süresi verebilirsiniz ya da vermezseniz o sizin bileceğiniz iş tabii ki. Şunu hemen Türkçeleştirelim. Kabul ediyorum. Tek seferlik müşterinin bir plan ücretsiz deneme sürümünü birden fazla kez kullanılmasını engellemesini istiyorsanız, bunu işaretleyin. Bunu işaretliyoruz tabii ki. Maliyet bazlı hesaplama ve zaman bazlı. Şimdi şöyle bir şey var. Normal bir tane üyelik oluşturduk. Temel üyelik oluşturduk. Elit üyelik var. Ama temel üyeliğin mesela 10. gününde, aylık olarak düşünün bu üyeliği. 10. gününden mesela elit aboneliğe geçmek istiyor. Şimdi normal şartlarda burada zaman bazlı, yani geri kalan güne göre hesaplaması var. Ya da işte maliyet bazlı. 50 liraysa
şeye geçecek. Elite geçecek mesela. Elite'de 100 lira abonelik. Arada 50 liralık fark var değil mi? Bu sefer maliyet bazlı hesapladığınız zaman arkadaşlar 50 lira yatırmış olduğu için 10 gün kullandı. Elite geçecek ama kalan 20 gün var. 50 lira daha verecek. Bu sefer 100 lira vermiş oluyor toplamda ama elite geçmiş oluyor. Bu şekilde düşünün. Bakın zaten burada Türkçesi de yazıyor. Maliyet bazlı hesaplama yapacağız. Otomatik yenilemeyi devre dışı bırak. Bunu seçebiliriz. Ay sonunda kendi manuel olarak tekrar sipariş oluştursun, aboneliğini tekrar uzatmak istiyorsa uzatsın. Yoksa bunu seçmezseniz arkadaşlar bu sefer otomatikman kendisi fatura oluşturacak. Bunu da checkout auto login ödeme yapıldıktan sonra müşterinin otomatik olarak otomatik açmasını kontrol edin demiş. Tamam, onu da seçelim. Onları da kaydedelim. Ödeme metotları. Burada kullanacağımız, bakın bunları kullanamıyoruz zaten. Ülkemizde yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Strip yok, PayPal yok, zaten bunlar yok. Doğrudan banka transferini kullanıyorum. Etkinleştiriyorum. Buraya da işte artık IBAN, yani IBAN bilgilerinizi, banka bilgilerinizi yazmanız lazım. Aşağıdaki banka bilginiz bulunmaktadır. İşte hesap sahibi, böyle bir şey. Ödeme sayfasının fatura adresi alanlarını kaldırmak için işaretleyin. Fatura adresi alanlarını kaldırmak istiyorsanız bunu da kaldırabilirsiniz tabii. Hatta biz de yapalım. Kaldıralım. Değişiklikleri kaydettik. Şimdi ödeme alanlarına geçelim. Ama şurada bir dakika arkadaşlar. Ödeme metodu, evet. Doğrudan banka transferini varsayılan ödeme şekli. Gerçi seçmeseniz bile bir tek bunu etkinleştirdiğimiz için o kullanılacak, yani doğrudan banka transferi kullanılacak. Ödeme alanlarına bakalım. Ödeme alanlarında hesap bilgileri, e-posta adresi, kullanıcı adınız, şifre adınız, soyadınız demiş. Fatura adresi. Buraya da mesela alan, bakın alan ekleyebilirsiniz. Ödeme alanlarında ama çok böyle bir şey kullanmanıza gerek var mı bilmiyorum. Çok da bir şey yok. Zaten kullanılacak bir şey yok yani. E-posta, şifre, ad, soyad, tamam. Fatura adresinde de gene bakalım. Eklenebilecek gene bir şey yok aslında. Ama eklemek istiyorsanız da bakın buradan, gerçi hepsi seçilmiş. Burada da mesela şu parolayı onayla, alan ekle diyorum. Şuraya da şunun altına gelsin mesela. Parolayı onayla. Tamam, böyle bir şey yapabiliriz mesela. Yani buradan böyle bir alan kullanmadığınız varsa bu şekilde ekleyebiliyorum. Tamam, bunu da kaydettik. Vergilere bakalım. Vergileri etkinleştirelim. Eğer fatura kesecekseniz tabii ki KDV oranları falan var. O yüzden de vergi etkinleştirin. KDV dahil fiyat giriyorum. Vergi tabanlı hesaplama, müşteri fatura adresi, mağaza baz adresi. Mağaza baz adresi olarak aldım. Burada da Avrupa Birliği için bulunan KDV vergileri bilmem ne falan demiş. Vergi almayın. Vergi KDV numarası onaylansa bile vergi tahsil edin demiş. Evet, vergi no. KDV numarası alan etiketi. Tamam, neyse. Avrupa Birliği için Avrupa Birliği KDV ayarları. Gerçi bizi bağlayan bir şey yok bunda. Biz Avrupa Birliği'nde olmadığımız için. Vergi oranı ekle diyorum. Ülke seçelim. Türkiye. Eyalete gerek yok. Tüm ülkeye uygulasın. Oranda 20. Belirli bir orana dahil olmayan müşterilerden bu vergi oranı tahsil edilecektir demiş. Buna da 20 diyorum. Buna da 18 diyorum, bakayım. Aynen. Bunu kullanmamıştım ben ya. Bu şekilde. Neyse. 18 yazdık oraya da. 20, 18. Aklımız olsun. Vergileri de hallettik. Tahsil değerlendirmeleri kabul etmiş olur. Vergi uyumu için veya vergi özel sorularınız varsa bir vergi uzmanı danışmanınızı öneririz demiş. Bizi düşünüyor yani. Dosya indirmeleri. Eğer mesela dosya indirmesi yapacaksanız içeriğinizde özellikle mesela bir dosya indirecekseniz falan. Burada da mesela arkadaşlar size diyor işte indirme limiti 0, istediği kadar indirsin ama indirme süresini burada mesela süre verebilirsiniz. 1 hafta, 3 gün, 5 gün ya da hiç vermezsiniz. Ya da bakın indirme bağlantı gün olarak ne kadar süreyle geçerli olmalı. Bunun şöyle bir şey var. Kötüye kullanmayı engellemek amaçlı olabilir bence bu. Neden diyeceksiniz? Mesela 1 gün 2 gün içerisinde mesela ya da 1 verdiniz o gün. Yani nasıl olur bilmiyorum bunu ya. Çok böyle ne diyeyim size. Bir de çok kısa olabiliyor icabında ama zaten o gün indirdi. Her üyelik plan için üzerine yazılabilir demiş. Neyse 1 olarak kalsın, bunu denemek lazım aslında, test etmek lazım. Erişim kısıtlama, indirmeler giriş gerektirir. Evet. Dosyada güvenlik için dosyalarına benzersiz bir dizi ekleyin. Evet, bu da olsun. Bunu da kaydettik. İndirmeye zorlasın. Force davranız. Tamam. Ödemeler sekmesi de bitti. E-postalara bakalım. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar, yani e-postalarda ben biraz sıkıntı yaşadım. Bazı e-postalar gelmedi gitmedi. Onu çözemedim. Neden olduğunu. Acaba diyorum ücretsiz sürümünde mi onda mı var? Öyle bir şey mi var? Tam ona bir şey bulamadım. Yani hata da demeyeyim aslında. Bazı e-postalar geldi çünkü.
tamamen gelmedi diyemiyorum. Hesaplar, mesela hesaba hoş geldiniz e-postası. Hemen şöyle çark işaretine basın. Kullanıcılara giden e-posta bu arkadaşlar. Bakın böyle bir şey yapmış. Hemen şunu çevirelim. Hoş geldin bilmem ne falan. Tamam, hadi şunu kopyalayalım. Bakın username, kullanıcı adı Türkçe'ye çevirmiş burada mesela. Bunu yapıştırdım. Mesela şunu aldım. Burada da kullanılabilecek, bakın kullanabileceğiniz kısa kodlar var. Bunu hemen değiştiriyorum. Username, tamam. Kullanıcı adı, şifre, kayıt olduğum şifre. Bu da login link. Giriş için demiş herhalde, değil mi? Evet. Çevir diyorum. Giriş yapmak için tıklayınız. Şunu da çevirelim bari. Bunların hepsini Türkçeleştireceksiniz arkadaşlar. Sana sahip olduğumuz için çok mutluyum. Giriş bilgileri aşağıda. Güzel. Hesap, bir daha bir hesaba geçelim. Etkinleştir dedik. Şuna bakalım. Şifre yenileme e-postası demiş. Kızım da uyuyor vallahi horlayarak. Etkinleştirdik. Tamam. Bunlar evet Türkçeleşecek arkadaşlar. Başka şöyle bir bakalım. Info yeni kullanıcı yönetici bildirimi demiş. Bir bakalım. Bu da etkinleştirmiş zaten. Şunu da Türkçeleştirebiliriz. Yeni kullanıcı kaydı, kullanıcı adı, e-posta adresi. Bu da bize gelecek olan e-posta tabii ki. Hesaplar kısmı. Hesaplar e-postası. Siparişte de, gene siparişte de aynı şekilde bakın. Müşteri bir sipariş tamamlanan gönderilen e-posta. Müşteriler. Bakalım. Evet. Bunlar tabii Türkçeleşecek. Geçtik. Aboneliğe bakalım. Abonelikle ilgili e-postalar, ayarlar sekmesine gelelim. Ayarlarda da evet, şunu değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Gönderici yine biziz çünkü. Info. Tamam, varsayılan şablon. Şudur budur. Tamam. Başka orada bir şey yok. Premium eklentiler. Premium eklentiler dediğim gibi burada baktığımız eklentiler, özellikler, yani uzantılar yani. Burada da bir sürü bakın sosyal giriş falan var. 2 faktörlü kimlik doğrulama. Kapça varmış. Yani bayağı özelliği varmış. Uzantıları var yani. Ayarlar sekmesi evet bitti mi arkadaşlar? Şöyle bir panoya gelelim. Burada zaten göreceğiz şimdi bakın yeşil, 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 yeşil ve bir üyelik planı oluşturun. Artık üyelik planını oluşturacağız. Ondan sonra da içerik kısıtlamalara geçelim. Hadi bakalım. Bir üyelik planı oluşturalım. Bakalım nereden? Buradan da bakın üyelik planları kısmından ya da şurada işaret olmayan yerden de ulaşabiliyoruz. Yeni plan ekle diyorum arkadaşlar. Plan adı bir tane temel abonelik diyorum. Buraya plan tanımını yapabilirsiniz. Mesela aylık olarak ücretlendirilir. Belirli kategorilerde sınırlı erişim dedim. Satın alma notu, buraya bir satın alma notu yazabiliriz. Kullanıcı rolü, bunu boş bırakıyorsunuz çünkü bunu kaydettiğimiz zaman zaten temel abonelik diye bir kullanıcı rolü oluşacak. Şimdi fiyat da 50 lira diyorum. Aylık faturalandırsın. Aynen. Abonelik uzunluğu üye iptal edene kadar süresiz yenileme yaparsanız mesela bir ay geçtikten sonra arkadaşlar ikinci aya başladığında direkt olarak faturalandırır. Bu size kalmış ya da sabit sayıda geçtik. Sabit sayıda ödeme. Yani şu evet, pardon. Üye iptal edene kadar süresiz yenileme. Yani ama gene aynı şeye geliyor zaten. Benim söylediğime geliyor. Kayıt olma ücreti almıyoruz. Ücretsiz deneme devre dışı. Evet. 3 gün 5 gün bakın böyle deneme süresi varmış. İndirmeler. Burada da mesela eğer dijital dosya paylaşıyorsanız arkadaşlar içeriklerinizde buraya ekleyebiliyorsunuz. İndirmeler ve entegrasyonlar. Bakın aboneliği aldığı zaman mesela sonuçta ne olacak? Bu dosyaları indirme hakkına sahip olacak arkadaşlar. Onu diyeyim. Yani buraya mesela bir dosya dijital dediğim gibi dijital bir dosya işte PDF olur, müzik, resim olur neyse artık. Bunları mesela buraya seçebilirsiniz ama biz yalnızca içerikleri kısıtlayacağız şu an. İçeriklerde yazdığımız yazıların okunmasını istemiyoruz. Öyle abonelik satacağız. Başka bakın indirme limiti ve indirme süresi gene bu ayarlarda vardı zaten bu. Buradan da isterseniz de yapabilirsiniz. Sırf bu aboneliğe has yani temel aboneliğe has böyle bir şey de yapabilirsiniz. Profesyonel entegrasyonlar demiş. Tabi bunlar ücretli sürümünde. Tamam 50 lira dedik.
Planı kaydet. Aylık değil mi? Aylık, tamam, aylık. Planı kaydet. Şimdi bir tane temel aboneliğimiz var. Bakın kullanıcı rolü temel abonelik oldu. Bir de şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi hemen onu da söyleyeyim. Bakın burada planın yani aboneliğin bir linki var zaten. Şimdi şöyle diyelim. Web adresine git diyelim. Bakın temel abonelikle ilgili bir tane plan oluşturdu. Bunu işte mesela dediğim gibi sayfamızda bir menü vereceğiz. Hatta şu kısma bir şey yapacağım ben zaten de. Ama 2 tane 3 tane olsun. 2 tane abonelik sistemi yapacağım. Burada linkini paylaşacağım zaten. Burada mesela bir link, bir sayfayı oluşturabiliriz. Gelen üye oraya tıkladığında abonelik işte bu tablo çıkacak karşısına. Buradan da aboneliği alabilecek. Öyle bir şey de yapabilirsiniz aslında. Öyle bir şey de olabilir. Ya eklentinin hatta şöyle bir şey var. Yani ücretsiz sürümü tabii ki bu, biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsalarmış güzel olurmuş. Bir fiyat tablosu oluşturabilseydik o da güzel olurdu. Ama bununla ilgili dediğim gibi videom var arkadaşlar. Başka bir üyelik, abonelik eklentisini anlattığımda orada fiyatlandırma tablosu yapıyorum zaten, gösteriyorum. Nasıl tablo oluştuğunu. Bir tane eklentiyle bunu da halledebilirsiniz. Sonuçta ihtiyacımız olan link burada zaten. Bu linki tablo yalnızca görsel olarak bir şey olacak bize ama o eklentide WooCommerce'e bağlanıyordu. WooCommerce üzerinden satıyordu. Burada WooCommerce kullanmadığımız için ihtiyacımız yok aslında. Bu link ihtiyacımız olan bu link aslında. Ne olacak? Fiyat tablosunda abone olmak istediği yere tıkladığında direkt olarak gene o ödeme sayfası çıkacak. Şimdi bir tane daha bir plan daha oluşturalım. Buraya da elit abonelik diyorum. Elit abonelik. Satın alma notu. Tamam, geç. Bunun fiyatını da 100 lira yapacağım. Aylık. Burada haftalık, günlük, bakın 3 ayda bir, 6 ayda bir, tek seferliğini, yani istediğiniz kadar mesela çeşitlendirebilirsiniz abonelikleri. Yani 1 günlük, 3 günlük, 5 günlük, bakın. Yani yapabilirsiniz. Aylık olarak ben aylık olarak seçtim. Aylık olarak gidiyoruz. Kayıt olma ücreti yok. Tamam. Devre dışı gene buralarda herhangi bir şey yok. Bunu da kaydediyorum. Şimdi planlara tekrar geliyorum. 2 tane abonelik kısmı var. Yani sistemimiz var şu an. Biri temel abonelik, elit abonelik. Şimdi ikisinin birbirinden farkı ne olacak? Olması lazım zaten. Temel abonelikte 50 lira. Biraz daha ucuz. Burada belli kategorileri mesela işte 1-2 tane kategoriyi temel aboneliğe açabiliriz. Diğerlerini kapatırız mesela, açılmaz. Diğer kategorilerin hepsinde elit de yaparız. Mesela diğer kategorilerde birden fazla mesela kategoriniz var. Oralarda bir şeyler paylaşıyorsunuz ve bunları ücretlendirmek istediğinizde hepsinden faydalanmak isteyenler elit kategorisini seçebilir. Ne olur? 100 lira tabii ki o da. 2 tane seçenek verdim ben. Şimdi gruplara geçiyorum. Gruplarda bakın şimdi yeni bir grup ekleyeceğim. Bunun özelliği de aslında şöyle yapalım. Abonelik paketleri diyorum. Paketleri. Üyelik planlarını seçiyorum. Elit ve temel. Planlar, ödeme ekranı, radyo düğmeleri şeklinde kalsın. Tamam. Grubu kaydettim. Tekrar gruba geldim. Aslında burada evet URL'si vardı. Tamam. Şimdi web adresine git diyorum. Bunun amacı da arkadaşlar bakın abonelik paketlerimiz bu şekilde sıralanıyor. Yani birden fazla burada 3 tane 4 tane abonelik paketiniz varsa buradan seçebilir. Ama özelliklerini tabii ki iyice belirtmeniz lazım. Yani temel aboneliğin içinde neler var, hangi kategoriler var, elitte ne var, işte premium, işte ne bileyim, eğer öyle bir şey varsa 3 4 falan yaparsanız burada içeriklerini yazması lazım ki insanlar farkı görebilsin. Neden alsınlar? Yani neden bir üst pakete geçsinler? Bunları anlatmanız lazım bir yerde. Burada da anlatabilirsiniz ya da ayrıyetten paketlerle ilgili bir sayfa oluşturup sayfanızda, yani sayfaya tıkladığı zaman abonelik paketleri farkını bir tablo şeklinde gösterebilirsiniz. Genellikle hani eklentilerde görüyoruz ya, ücretli ve ücretsiz aralarındaki fark nedir diye. Onun gibi bir tablo da yapabilirsiniz. Gayet güzel olur, şık olur hem de. İnsanlar ona göre de seçebilir. Ama yani tek bir paket de bile yapabilirsiniz. İlla 2 tane 3 tane yapacaksınız diye bir şey yok. Ya da bir tanesini aylık yaptığınız ikinci paketi mesela gene temel abonelik ama elit abonelikte mesela gene aynı özellikler olabilir ama süresi mesela ne olur? 50 lira aylık dedik, senede ne yapar? 600 lira değil mi? Bunu seneliği 500 lira olarak yapabilirsiniz. Biraz daha uygun, belki onu tercih eder. Nasılsa ben her ay buna ödüyorum. Bu paketi alıyorum. Kardeşim bir senelik alırım, 100 lira karım olur. Mantığında yani şeklinde ilerleyebilirsiniz.
Şimdi onu da hallettik. Paket bunları kullanacağız zaten. Kuponlara bir bakalım. Videonun başında da söylemiştim arkadaşlar. Ben bu kupon olayında normalde işte lokalde olmadı. Neden olmadı? Nasıl olmadı yani şunu şöyle diyeyim. Ben abonelik aldığımda otomatikman kuponun işlenmesini düşünüyordum ama öyle bir şey olmuyormuş. Olmadı yani açıkçası. O yüzden de bu kupon kodunu siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sayfanızda belli yani reklam olarak düşünün. İşte ilk alışlara mesela burada bakın yalnızca yeni satın alımlar için mevcut satın alımlarla yükseltmeler ve düşürmeler demiş. Hem yeni hem de mevcut satın alımlar için yani bir kampanya gibi düşün. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir reklam resmi falan yazısı mazısı yaparsınız. Oraya da işte kodu da yapıştırırsınız icabında. Yani o kodda bir teşvik yaratabilirsiniz. Şimdi buraya mesela hoş geldin. Hoş geldin fırsatı diyorum. Kafadan sallıyorum. İşte hoş geldin fırsatı dedim. Hoş geldin fırsatı. İndirimde yüzde ya da sabit olabilir. %10 indirim yapıyoruz. Kupon tipi yinelenen sadece bakın yinelenen sadece ilk ödeme. Demiş yinelenen olsun. Yinelenen. Kupon uygulaması hem yeni hem de mevcut satın alımlar için. Evet. Müşteri başına bir kez kullanın demiş. Yani yo. Belki müşteri farklı paketlere de geçiş yapabilir. O yüzden de işaretlemeyeceğim. Yani temelden elite geçebilir. Temelde kullandı. Elite geçtiği zaman da kullanabilsin. Üyelik planları bunları da seçtik. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi koymuyorum ki bu süresiz kullanılabilsin. Böyle bir kupon oluşturduk. Kuponu kaydet diyorum. Bakın kodu kendisi oluşturacak ve gördüğünüz gibi oluşturdu. Cup. Evet. Kuponlar kısmı da bitti. Şimdi üyelik planları. Tekrar başa bir gelelim. 2 tane üyelik planımız var. Bunları tek tek de kullanabilirsiniz. Sayfada gösterebilirsiniz. Ya da gruplarda dediğim gibi bunu alıp tek olarak seçenek yani sayfada gösterip oradan seçmesini sağlayabilirsiniz. Fiyatlandırma tablosu olsaydı mesela dediğim gibi 2 tane 3 tane mesela abonelik oluşturduğunuz bunları çok güzel bir tabloda böyle paylaşabilirdik. Ama eklentinin öyle bir özelliği yok. Onu ayrıyetten pricing table şeklinde işte yazın eklentilerde WordPress eklentilerinde bulursunuz. Öyle bir eklentiyi kurup gene sayfanızda paylaşabilirsiniz. Ana sayfada ya da bir sayfa oluşturup onun içine yapıştırırsınız. Üyelik planlarımız bitti. Onu hallettik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sayfalar ve menü kısmına girelim. Evet, sayfalar ve menüleri bir düzeltelim, toparlayalım. Sayfalar sekmesine geldim. Her zaman söylüyorum zaten arkadaşlar videolarda her sefer hatırlatıyorum. Şimdi bir tanesini zaten düzelteceğim. Yani isimlerini ve linklerini düzelteceğim. Onu göstereceğim. Ondan sonra diğerlerini ben zaten hemen hızlıca bir düzelteyim, Türkçeleştireyim artık. Gerçi hemen hemen hepsi de Türkçeleşmiş halde de birkaç tanesi işte İngilizce gene yabancı dilde. Onları düzelteyim linklerini sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi nasıl düzeltiyorum? Örnek olarak tabii ki veriyorum. Bakın şimdi arkadaşlar about yani hakkımızda dediği kısım. Düzenle diyorum. Buraya hemen hakkımızda yazdım. Link yolunu da şöyle yapıyorum. Güncelle diyorum. Hakkımızda diye güncellendi. Başka bir şey yok zaten. Bu şekilde isimlerini ve link yollarını yani adreslerini düzelttikten sonra yolumuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Hemen bunları hallediyorum, geliyorum. Sayfa isimleri düzeltildi, linkler düzeltildi. Gördüğünüz gibi bir tane de gizlilik politikası aslında şartlar ve koşullar olarak da oluşturabiliriz. Bir sayfa oluşturdum. Şimdi eklentiye bir geçeceğim. Gene bir sayfalara bakacağım. Yine değişen bir şey var mı? Genel sekmesi sayfalara bir bakalım. Giriş yap, kayıt ol, şifreyi sıfırla, hesabım, ödeme alanı, sipariş onayı, sipariş başarısız. Tamam. Buraya da gizlilik politikasını seçeyim. Tamamdır. Şimdi sayfaları bitirdik. Menülere bir geçelim. Menülere geldik. Görünüm ve menüler. Şimdi eklentiyle birlikte bakın arka uçta bize bu imkanı veriyor. Yani dediğim gibi bir abonelik içerik kısıtlamasının yanında üyelik sistemi de var. Yani bir kendi eklentinin giriş işte çıkış artı profil artı kayıt ol kısımları da var. Yani bu alanları da kullanabiliyoruz. Varsayılan olarak WordPress'in değil de eklentinin bize sunmuş olduğu güzel şey bu da. Bunu da menüye bir ekleyelim. Hatta şu hakkımızda iletişim falan şunları bir kaldıralım. Oraya mesela login şunu alabiliriz. Şunu alalım. Bir de
kayıt olarak evet. Şunları alalım bir. Şimdi şunu değiştirelim. Kayıt ol diyelim buna. Kayıt ol. Ondan sonra şunu alalım. Bunu da şöyle alt tarafa alalım. O profil linki bir de hesabım, tabii hesabım kısmını da almamız lazım. Hesabım, şunu alacağız. Onu da şöyle yapalım. Üye listesi de, hatta üye listesini de menüye ekleyelim. Şöyle orada kalsın, tamam. Bunları da düzeltelim. Hesabım üye listesi. Tamam. Onu bir kaydedelim. Ana sayfaya bir bakalım. Bunu yenileyelim. Bakın çıkış yap, üye listesi. Üye listesine bir bakalım hatta. Bir tek biz varız zaten. Bu şekilde buraya bir kapak fotoğrafı, işte bir avatar şeklinde profil fotoğrafı. Bu da yazılarımız, yorumlarımız varsa hakkımızda yani. Böyle bir profil sekmesi oluşturuyor. Yani de çıkış yap, profilim. Hesabım sekmesine bakalım. Hesabımda bunun zaten şeyden tanıdık geliyor zaten. WooCommerce'ten tanıdık geliyor. Böyle bir hesabım sekmesi var, alanı var. Burada aboneliklerimiz, bakın varsa aboneliğimiz, siparişlerimiz, gördüğünüz gibi hesap bilgilerine bastığın zaman profili editleyebiliyoruz. Buraya bir kapak fotoğrafı, resmi değiştirebiliriz. Gerekli alanları doldurabiliriz. Parola değiştir, fatura adresi, indirmeler. Yani dediğim gibi güzel. Ana sayfaya geçelim. Bu şekilde menüler olayını da işimize yarayacak şekilde bıraktık şimdi. Burada eklenti, hatta şöyle bir tavsiyede bulunmuş. Destek, yani belgeler kısmında gördüm. Bir tane eklentiyle, yani menü eklentisiyle arkadaşlar, menüleri de isterseniz gizleyebiliyorsunuz aboneliğe göre. Onları saklayabiliyorsunuz menüleri. Yani şu destek film, bunları mesela göstermezsiniz icabında, onları işte yalnızca abonelere gösterebilirsiniz o menüleri. Öyle bir tavsiyede de bulunmuşlar. Hatta kanalımda bir tane menü eklentisi var. Güzel bir menü eklentisi var arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitmişti o. If menü diye. Karta koyacağım. Tarafta şurada bir yerde, işte şurada herhalde. Karta koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. O videoda seyredebilirsiniz. İlla abonelik kısmını değil, çok güzel şekilde kullanabilirsiniz o menü sekmesini, eklentisini de. Şimdi bunu da hallettik. Sayfaları bitirdik. Menülerimizi hallettik. Şöyle şuraya artık bizim aboneliklerimizi bir yerleştirelim. Yani şu kısma, subscribe dediği kısma yerleştirelim. Ne yapıyoruz? Görünüme geldik. Özelleştir. Üst tarafta zaten bu. Buraya hemen bağlantı haritası, sayfa, şu kısımda şurası. Buraya abonelik paketleri diyeceğim. Şimdi bize tabii ki link lazım. Linki de hemen şöyle yapalım. Abonelik paketlerinden alacağız. Abonelikler, üyelik planları. Oradan gruplar, yani tek tek değil, toplu halde mesela şunu kopyaladım. Geldim, bağlantıya ekleyeceğim. Buraya da yayınla diyorum. Örnek tabii ki siz farklı şekilde de gösterebilirsiniz yani. Burada abonelik paketlerimiz var. Buraya dediğim gibi bu menüye de tek tek de ekleyebilirsiniz. Ya da buralara falan farklı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Yani nasıl ekleyebilirsiniz? Abonelik planlardan mesela dediğim gibi tek olarak alıp mesela elit abonelik bir reklam tarzında yapabilirsiniz böyle. Güzel olur. Ve bunu da hallettik. Başka yapacağımız, şurada ana sayfamızı bir açalım. Bakalım, şöyle bir test edelim hatta. Abonelik paketleri. Hatta ben şu an herhangi bir abonelik paketim yok arkadaşlar. Temel abonelik, elit abonelik. Ama şimdi bunları seçmenin bir anlamı yok. Neden? Daha işimiz var. İçeriği kısıtlama işlemimiz var. O da eklentilere gene geleceğiz. İçerik koruması. İçerik koruması kısmına geçelim. Eklentinin içerik koruması kısmına geldik. Burada paylaştığımız içerikleri bir artık kısıtlama koyacağız. Abone olmayanlar belli içerikleri, kategorileri göremeyecekler işte. Artık orada işte yazacak zaten, bir uyarı gelecek. Koruma kuralı ekle diyoruz. Hemen bir tane oluşturalım. Bir koşul seçin. Hatta şunu ilk önce temel kısıtlama diyorum. Bir koşul seçin. Diyoruz ki yazılar ve yazılar ile kategoriler. Şimdi blog tarzında bir sitemiz olduğu için bu şekilde seçiyorum. Kategorileri seçin demiş.
Sayfamıza şöyle bir bakalım. Mesela ilk şu desin ve filmi seçelim. Desin artı film. Tamam. Burada mesela şimdi kategori olarak aldım veya dediğimde başka bir koşul daha ekleyebilirim buraya mesela. Seçili yazılar. Şimdi desync ve genelde bu iki kategoride genel değil film ne olacaktı bu? Film. Buradaki yazıları, içerikleri biliyorsam arkadaşlar buradan mesela yazıları seçebilirim. İstediğim yazıyı seçebilirim. Bu kategorilerin içinde olanları. Yani koşul ekleyebilirsiniz. Mesela başka ne var? Sayfa işte eğer sayfa olabilir. Sayfaları buradan kısıtlayabilirsiniz. Burada ürünler falan bakayım ürünler var mı? Yok. Şablonlar, açılı sayfaları tamam. Tüm etiketler, tüm biçimler. Bakın bir sürü şey var burada zaten. Kısıtlama için. Ama bizim için 2 tane yani şu yeterli zaten. Yazılılar ile kategoriler bizim için yeterli aslında. Şimdi bunu kaldırdım. İçeriye kim erişebilir? Oturum açmış kullanıcılar. Evet. İçeriye erişebilen üyelik planları. Bakın bunlar önemli buraları. Temel abonelik artı elit abonelik. Şimdi temelde biraz kısıtlayacağız. Ama elitte komple kısıtlama olacak çünkü. Elit ama temelin kısıtladığı kategorilere de ulaşması lazım sonuçta. İçeriye erişebilecek rolleri seçin demiş. Temel ve elit seçeceğiz. Evet, içeriye erişime ilgili kullanıcılar. İsterseniz kullanıcı olarak da seçebiliyormuşuz. Erişim kısıtlı mesajı göster. Evet. Genel kısıtlı erişim listesi. Bakın ondan sonra bulanıklaştırma, soldurma efekti. Şunu seçeceğim. Güzel duruyor çünkü. Kuralı kaydet diyorum. Şimdi geldik. Bir de elit için seçeceğiz. Tekrar oluşturuyorum. Elit kısıtlama diyeceğim buna da. Elit kısıtlama. Hemen yazılar ve kategoriler diyorum. Burada bütün kategorilerimi seçeceğim arkadaşlar şimdi. Hatta şöyle de bir şey yapabilirsiniz mesela bütün kategorileri derken bir tanesini de bıraktığınız zaman normal misafir üye olanlar da o kategorideki yazıları görebilirler. O yüzden de şunu bırakacağım. Yani şu ikisi kalsın. Oturumu açmış kullanıcılar. Buna temeli eklemiyoruz arkadaşlar. Şimdi temeli de eklerseniz bu sefer temel bunlara da ulaşmış olacak. Temel kısıtlama. O yüzden yalnızca elit abonelik ve elit abonelik. Burada da elit aboneliği seçiyorsun. Gene aynı şekilde bunu da bulanıklaştırma bilmem ne dedik soldurma efekti falan dedik. Kuralı kaydet diyorum. Az önce de söylemiştim içeriği kısıtlama kısa kodu. Eklenti burada bize tavsiyeler vermiş geliştirici. Farklı eklenti birkaç tane daha eklenti var. Özellikle de Gutenberg blog yapıcıyla uğraşanlar için mesela Elementor değil de farklı olarak WordPress'in kendi blog yapıcıyla uğraşanlar mesela o eklentileri ekleyip o şekilde de çalışabilirler. Menü kısıtlaması var mesela dediğim gibi gene bize önerdiği bir menü şeyi var, eklentisi var. Bir de Elementor kısıtlaması var. Bunu da videonun başında zaten göstermiştim size. Orada öyle size önerilerde bulunmuş yani şu kısımda da zaten. Gözüküyor mu? Evet şöyle gözüküyor tamam. Tamam bunu da kaydedelim. Şimdi bir tane artık biz de şey açalım. Şimdi ben burada üye giriş yaptığım için normalde şöyle bir bakalım hatta. Aboneliğim yok benim mesela. Bir bakalım. Tamam devamına bir bakalım. Bakın bu sayfayı görüntülemeye yetkiniz yok. İçeriğin alt kısımlarında yani komple nasıl diyeyim size yazılarını hepsini yalnızca yasaklıyor. Yalnızca işte ne var? Yalnızca o 20-25 kelimelik alanı artık içerik hakkında biraz bilgi işte verdiğiniz zaman burayı gösteriyor tabii ki. Bu kısımları gösteriyor ama komple içeriğin hepsini göstermiyor arkadaşlar. Bu şekilde bizde şu an abonelik paketimiz olmadığı için biz mesela göremiyoruz. Bu şekilde abonelik paketlerinizi böyle yönlendireceksiniz. Yani böyle ayarlayacaksınız ki arkadaşlar bir yanlışlık olmasın. Temelde ve elitte bakın yaptığım işlemi gördünüz. İçerik koruması bu şekilde. Bakın burada da zaten görebilirsiniz. Temelde desync ve film dediğimiz 2 kategori var. Elitte ise 4 kategori var. Elit ama bunlara da mesela ulaşım sağlayabilecek. Çünkü elitin özelliği oydu arkadaşlar. Yaptığımız abonelik paketinin özelliği oydu. Sınırsız kategorilere ulaşım. Dediğim gibi bu farklılaşabilir. 3 tane 4 tane daha böyle abonelik sistemi yapabilirsiniz. Farklı kategorilerde, farklı alanlarda olabilir.
ya da tek yapabilirsiniz. İçerik koruması umarım anlaşılmıştır. Nereye geldik? Şimdi formlar ve profiller sekmesine bir gelelim. Eklentiyle birlikte zaten kullandığımız bu giriş, işte kayıt ol, giriş yap şeklinde olan sekmeleri arkadaşlar böyle varsayılan olarak, yani sekmeleri değil formları diyeyim aslında. Formların eklentiyle birlikte bakın varsayılan giriş şeklinde kayıta bakalım. Varsayılan kayıt. Bu şekilde hazır olarak var zaten. Bakın bunlar da kısa kodları. Şimdi isterseniz bunları özelleştirebiliriz ya da yeni ekleye basarak farklı bir şey yapabiliriz. Önce şuna bir oturum aça bakalım. Bir dakika. Girişe yani. Ön izlemeye bir bakalım. Bakın ön izleme şekli böyle. Hesabınıza giriş yapın. İşte isim, şifre, giriş yap dediğinizde yani kayıt ol, şifrenizi mi kaybettiniz? Yani form bu şekilde. Onu demek istiyorum. Yeni ekle dediğinizde bakın şimdi. Yeni ekle diyorum. Ben bu form değil başka bir form yapacağım, oluşturacağım diyorsanız başlarken şuna basıyoruz. Bakın burada size seçenek sunuyor. Oturum aç seçenekleri. Yani burada hazır olan formlar var. Mesela böyle bir şey istemiyorum da böyle bir şey istiyorum. Bunlar zaten bakın premium demiş. Ücretli sürümünde olanlar. Hatta işte sosyal giriş şeklinde olanlar var. Hatta sosyal login yani sosyal giriş eklentiyle ilgili bir videom var arkadaşlar kanalda. Aratın bulabilirsiniz. Hatta karta falan koyacağım şuralara bir yere. Sosyal giriş eklentisini. Gerçi güncellenmesi lazım o videonun da. Çünkü bayağı bir sene geçti herhalde. Değişmiş olabilir. Özellikleri falan farklı şeyler olmuş olabilir. Burada mesela ben şunu seçiyorum. Şunu seçmek istiyorum aslında. Bu da şurada da bir şey isim yazalım. Test diyorum. Test giriş yazdım ve şu şablonu seçeceğim. Örnek olarak. Bak, kullanıcı adı veya posta, şifre, beni hatırla. Giriş kısmı bu arkadaşlar. Giriş, hesabınıza giriş yapın. Renklerini buradan değiştirebilirim. Gönder düğmesi, giriş yap, işlem yapılıyor şeklinde. Gördüğünüz gibi. Başka da bir şey. Özel HTML demiş. Mesela buraya özel HTML ekleyip HTML bilginiz varsa giriş formuna bir şey ekleyebilirsiniz. Böyle bir canlı bir ön izleme yapalım. Bakın böyle normal bir şey. Bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Tekrar formlara geldim. Şimdi bunu tabii ki giriş formunda nasıl kullanacağım? Normalde sayfalar sekmesinde arkadaşlar bakın şimdi sayfaları bir geçelim. Giriş sekmesine gideceğim. Açıldı mı? Giriş. Giriş yap bakın. Giriş yap, düzenle diyorum. Kullandığı kısa koda bakın arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi. Yani bunu yaptığınızda hemen kullanılmıyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Şu kısa kodu alacaksınız. Hatta değişen ne var burada? 2. Rakamı değiştirirsek yeterli yani şurada. Şunu 2 yapıyorum. Ve güncelle diyorum. Bunu kullanmak istiyorum ben. Onu da hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şu sayfayı şöyle yapacağım. Var mı yok diyecekti. Neyse. Kopyalıyorum. Yeni özel pencerede açacağım. Bakın giriş yap dediği. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi değişiyor. Değişti yani. Bu şekilde. Şöyle kalsın bu. Abonelik paketlerine bakalım hatta. Bakın böyle hesap bilgileri. Tabii şu an hiçbir giriş falan yapmadık tabii. Siteye üye falan da değiliz. Bize bakın bu şekilde gösteriyor. Elit abonelik, temel abonelik, hesap bilgileri tabii bunu doldurmanız lazım. Ki bir üyelik oluşturmanız lazım. Bilgileri olsun. Ondan sonra fiyatı falan bu şekilde. Üye listesini gösteriyor mu bakalım. Yani bunu kısıtlayabiliriz tabii ki isterseniz kısıtlarsınız. Hatta kaldırabilirsiniz, göstermezsiniz. Kayıt ol kısmına bakacağım. Kayıt ol da bu şekilde. Şimdi bunu da değiştirebiliriz hatta. Geldik. Kayıt. Kayıt formu. Şöyle bir ön izleme yapalım. Bakın. Ön izleme şeklinde böyle. Yeni ekle diyorum. Gene aynı şekilde başlarken dedik. Bakın burada da kayıt sekmesini seçeceksiniz ama bakın. Şunu seçin. Burada da mesela mavi gidiyorduk. Mavi de seçebiliriz. Böyle devam edelim. Bunları seçemiyoruz zaten arkadaşlar. Premium diyor. Ya da kendiniz de oluşturabilirsiniz. Şablon şimdi oluştur dediğinizde kendiniz de gene oluşturma imkanınız var.
Bunu da test kayıt diyorum yine. Ve onları şimdi düzelteceğim. Yani bir şeyler ekleyeceğiz arkadaşlar. Şablonu seçiyorum. Seçtik. Test kayıt. Şimdi kullanıcı adı, yani kayıt formu bu arkadaşlar. Şifre, e-posta adresi, şifre. Ben buraya parolayı onayla. Yani şifre yazdıktan sonra bir kez daha yazsın ki doğru yazdığını anlasın. En azından bir hata varsa icabında ya da şifreyi orada görecek çünkü. Parolayı onayla diyorum. Şuradaki çark işaretine basıyorum. Parolayı onayla. Stile bakıyoruz. Tamam, bir şey yok. Ayarlar. Bunu da gerekli tabii ki yapıyorum. Bakın. Tamam. Parolayı onaylasın. Artı bir de ne ekleyebilirim buraya? Şifre gücü. Şifre gücünün de şifrelerin altında olabilir. Şu şekilde şifre gücü. Tamam. Ayarlar. Kullanıcılar şifreyi güçlü bir şekilde girmedikçe kaydı önleyin. Bunu isterseniz kaldırın, isterseniz de açık bırakın. Ben kaldırıyorum tabii ki test yaptığım için. Değişiklikleri uygula. Bak, böyle bir formumuz var şimdi. Bir hesap oluştur demiş. Renkler değiştirebiliriz. Gönder, kayıt ol. Kayıt ayarla. Kayıt başarılı oldu. Yeni kullanıcı rolü. Tabii ki otomatik olarak normalde siteye abone oluyor yani. Abone olduğu için subscriber. Temel ve abonelik değil bakın. Karıştırmayın sakın burayı. O yüzden bu şekilde kalacak. Bunları da kaydediyorum ve bir canlı ön izleme diyelim. Bakın. Kullanıcı adı, işte e-posta, şifre, parolayı onayla. Güç göstergesi yazdığınızda çıkacak zaten burada. Dönecek, rengi değişecek. Adınız, soyadınız. Sonra da kayıt ol. Bu şekilde formlarda istediğiniz gibi bakın. Buradaki imkanlar, yani ne varsa kayıt olda. Buraya mesela kayıt olda profil resmi de ekletebilirsiniz icabında. Yani en başta kayıt olurken daha sonradan profiline girip de orada uğraşmadan da kayıt olda ya da kayıt ol kısmını kısa tutup çünkü bir önce kayıt olmasını isteyebilirsiniz. Böyle şeyler, bunları ekleyebilirsiniz yani. İnternet sitesi mesela, alın internet sitesini şuraya atalım mesela. Varsa internet sitesi, gerekli zaten, gerekli bırakmayın. Herkesin internet sitesi yok. İnternet sitesi varsa internet sitesini yazabilir. Bu şekilde. Onu da kaydettik. Diğerlerinde de aynı şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yani şifre sıfırlama mesela. Geldik. Ha, kayıtta bakın ama neyi unuttuk? 2. Numarası 2. Sayfa kısmına geliyorum. Kayıt ol. Evet, hemen düzenle diyorum ve bunu 2 yapıyorum arkadaşlar. Güncelle. Tamam. Bunu unutmayın zaten arkadaşlar. Yoksa sayfadaki kısa kod neyse o şekilde devam eder. 1 de zaten 1 olarak devam eder. Yani 1'in neyse onu gösterir. Şifre sıfırlama aynı. Profili düzenle. Kullanıcı profili. Bunları da dediğim gibi istediğiniz şekilde yeni ekle diyorum. Bakalım şimdi nasıl bir şey varmış. Kullanıcı profilini seçtim. Şunlar ücretli. Bizim kullandığımız bu zaten. Şu an böyle bir şeyde bu şablonu seçebilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Kendiniz oluşturabilirsiniz. Gerçi bunda kendini oluşturma var mı? Bakıyorum. Yok. Bunda yok. Genel bakışa geri dönelim. Kullanıcı profiline geldim. Şöyle bir bakalım. Burada evet, burada artık görünen isim, takma ad, özel HTML işte. Onu alabilirsiniz. HTML'ye işte bilginiz varsa bir şeyler ekleyebilirsiniz. Profil menüsü sekmeleri, yorumlar bilmem ne falan, zaten şöyle bir bakalım. Yani bu şekilde işte kapak fotoğrafı, profil fotoğrafı hakkında yazılar, yorumlar. Buraya fazla, yani buraya başka bir sekme ekleyemiyoruz arkadaşlar. Yani o seçenek şu an var mı? Yok yani şu an. Kullanıcı metasında gösterecek alanlar. Buraya yani şu kısmın altında olacak. Başka ne olabilir ki? Kayıt tarihi, bir şey de eklenmez ki buraya da. Alt soyad, başlık metni. Sosyal profilini görüntülemek için özel alan eklentisine sahip değilsin. İşte burada da zaten diyor ki ücretli sürüme geçin ki
sosyal profillerin bilmem ne filan işte hani o özellikleri gösterebilin olayı. Formlar ve profiller. Bu şekilde bunları da değiştirebilirsiniz ya da yeni kendinizde oluşturabilirsiniz. Ama dediğim gibi kısa kodları unutmayın arkadaşlar. Üye dizinlerine geçiyorum. Üye dizinlerinde de hemen şöyle ön izleme yapalım. Kapatalım. Nasıl görüneceği şeklinde bakın burada artık üyeleriniz oldukça orada tabii ki birkaç tane daha gözükecek. Şimdi şöyle yeni ekle diyorum. Ne vardı zaten? Bu seçili olan ya da bu şekilde bir şey seçebilirsiniz mesela. Böyle bir şey seçebilirsiniz. 2 tane seçenek var. Genel bakışa geri döndüm. Şunun bir içinde bakalım ne yapabiliriz. Buraya bir şeyler eklenip görünen isim biyografi. Yani burada da görünen resim biyografi yok zaten de. Şöyle üstüne bastığınız zaman zaten bu kısım geliyor. Yani burada da sıralama, önce yeni kullanıcılar, özel sıralama, arama, sonuç, sayfa başına düşen üye sayısı 9. Yani bunlar da oynayabilirsiniz. Değişiklikler yapabilirsiniz. Evet. Üye dizinleri. Formlar ve profiller üye dizinlerini de göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi bir tane şey yapalım. Ne yapalım? Test yapalım. Bir üye kaydı yapalım. Üye kaydı yapalım. Ondan sonra da deneyelim bir sipariş verelim. Ondan sonra abonelik bir sipariş oluşturalım. Bir bakalım kontrol paneline. Hadi ona geçelim şimdi. Sayfaya geldik. Artık sayfayı bulduk. Güzel bilgiler var. İşte ana sayfadan gördük böyle reklamları. Ben bu sayfaya üye olmam lazım. Kayıt olmam lazım. Ondan sonra da bakacağım eğer gerçekten güzelse işe gelen bir şeyler varsa abonelik paketlerinden de satın alacağım icabında. Ne yapıyorum? Kayıt ol diyorum şimdi. Kayıt ol'a geçelim. Kullanıcı adınız. Hemen buraları hatta şöyle bakayım dolduruyor mu? Tamam. Şöyle neyse artık. Böyle hikayeden bir şey doldurduk. İsmini de değiştirelim ya. Tamam. Kayıt ol diyorum. Evet, e-posta geldi. Giriş yaptık. Otomatik zaten ayarlarda seçmiştik. Başarılı kayıt olursa giriş yapsın diye. Hatta e-postaya da bakayım. Bana gelen e-posta tabii ki bu. Hoş geldin Randall. Sana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Giriş bilginiz aşağıdadır. Kullanıcı adı Ramazan. Kayıt olduğunuz şifre. Giriş yapmak için tıklayınız. Zaten giriş yaptık biz. Bu da siteye işte admin'e gelen demo VPS yeni kullanıcı kaydı bilmem ne demiş. Böyle bir e-posta gelmiş. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok artık. Üye listesi, çıkış yap, profilim, hesabım. Profilime bakayım şöyle ne var. Evet böyle işte adres o yazıyor bu yazıyor tamam. Hemen bunları bir kapak fotoğrafı. Mesela şuna bastığım zaman arkadaşlar bakın çark işaretine bastığınız zaman hesabım kısmına geliyorsunuz. Ve şuraya ben bir kapak fotoğrafımı yapacağım. Hemen göz atlıyorum. Şunu seçiyorum. Bunu yükle diyorum. İsterseniz bunu da değiştirebilirsiniz. Biyografik bilgiye de çok yoruldum. Çok yordun beni hayat diyorum. Ajitasyon yapıyorum. Kapak fotoğrafımı böyle bakın değiştirdim. Panoya gelelim. Panoda bir şey yok. Aboneliklere bakalım. Aboneliğiniz yok diyor arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi burada bir içeriğe girmek istiyorum. Bakıyorum güzel bir içerik okumak istiyorum. İçinde ne var diye. Bu sayfayı görüntülemeye yetkiniz yok. Ne yazık ki. Olsun, sağlık olsun diyoruz. Tabii bunlara da baktığımız zaman gene aynı şekilde karşılaşacağız. Bakın gene iznimiz yok. Yalnızca nerede vardı? Fotografide vardı herhalde. Evet onu boş bırakmıştık. Bakalım bir tek burada bir içeriğin içinde bakabiliyoruz, gezinebiliyoruz. Şimdi ama ben bu içeriklerdeki bilgilere de ihtiyacım var arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Abonelik paketleri varmış. Bir bakalım. Evet, abonelik paketleri. Elit abonelik ve temel abonelik. Şimdi temel aboneliğe bir bakalım. Ama burada videoda da söyledim arkadaşlar. Bakın şimdi temel abonelikte bu kadar benim kategorim varsa temel abonelikte hangi kategorilere giriş yapabileceğimi yani sınırsız kısıtlama olmadan gireceğimi burada belirtmem lazım. Şimdi burada tabii biz onu yazmadık.
aylık olarak ücretlenir. Tamam. Zaten burada 50 aylık yazıyor. Belli kategorilere sınırlı erişim. Ama hangi kategorilerde bunu yazarsanız daha iyi olur tabii ki. Neyse, temel abonelikten başlayalım. Kaç para? 50 lira aylık arkadaşlar. Ardından diyor 27 Mart'ta, yani bugün 26 Şubat, biz 27 Mart'ta tekrar bir ücretlendirme olacak 50 lira şeklinde. Şimdi hemen temel aboneliği alalım. Adınız bilmem ne. Zaten üye olduk ya arkadaşlar. Bakın Randall Shields'siz misin diyor. Evet, biz izliyoruz. Faturalandırma bilgisini eklentinin ayarlarında kaldırmıştık arkadaşlar. O yüzden burada faturalandırma formu yok şu an. Yalnızca direkt hemen aboneliği alacağım. Şartları okudum. Doğrudan banka transferi, zaten abone ol diyorum. Sipariş onayı, siparişin işleme alınıyor. Bu sayfa 8 saniye içinde otomatik olarak yeniden yüklenecektir diyor. Eğer yüklenmesi buraya tıklayın diyor. Bakalım, 8 saniye geçti ve yenilendi. Sipariş onayı, siparişiniz için teşekkür ederiz. Çarçurt, işte banka bilgileri şudur budur. Bakın, sipariş numarası, temel abonelik 50 lira. Sipariş durumum şu an beklemede tabii ki. Çünkü bu bilgiyi gönderiyor. Banka transferi olduğu için arkadaşlar bunu işte manuel takip etmek zorundayız. Neden? Şimdi banka bir EFT yapılması lazım. Burada zaten ne diyoruz? Banka bilgilerini bize bir EFT olması lazım. Bir havale olacak hesabımıza, biz havalede göreceğiz. Sipariş numarası var. Evet, bu sipariş numarasının ödemesi. O zaman da sipariş durumunu beklemeden aktif duruma geçireceğiz. Fatura adresi yok çünkü formu kaldırdık. Kaç para? 50 lira. Beklemeden. Tamam. Teşekkür ederim. Artık bekliyoruz. Bekleme pozisyonuna geçtik arkadaşlar. Hesabıma geliyorum tekrar. Abonelikler. Bakın, başlangıç tutarı 50 lira. Beklemede aboneliği görüntüle falan işte. Şimdi şunu aşağı indirelim. Şurayı bir yenileyelim. Şimdi pano kısmındayız arkadaşlar. Bakın, toplam bir müşteri. Ama şu an para gelmedi tabii ki. Siparişler sekmesine geliyorum. Yani bunu da yenileyelim. Bakın, temel abonelik beklemede olduğu burada belirtiyor. Aboneliklere bakıyorum. Bakın, aboneliğe başvurduk çünkü. Daha ama beklemede. Müşterilere bakıyorum. Gördüğünüz gibi müşteride şu an etkin abonelikler yok. Son giriş yok demiş. Ne yapıyoruz? Siparişlerde evet, bankaya ücret yattı. Hatta şöyle müşteri görüntüle dediğimde bakın, oradan böyle kim ne olduğunu falan görebiliyorsunuz. Tabii fatura adresi falan yok. Hemen siparişlere tekrar geri geliyorum. Düzenle diyorum. Ücret hesabımıza yattı ve ben bunları tabii ki mecburen banka transferi olduğu için, kredi kartı ya da PayPal falan olsaydı arkadaşlar otomatikman çekildiği için ücret beklemeyi almadan tamamlandı olarak hemen açılacaktı abonelik. Ama banka transferinde bu mecburen yapıyorsunuz. Sonuçta ücretsiz sürümünü kullanıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz sürümünde de bu var yani. Tamamlandı diyorum. Buradan aynı şey gibi düşünün arkadaşlar. WooCommerce gibi düşünün işte. WooCommerce'te aynı sipariş sayfası gibi. Bakın, burada ekleme, değiştirme falan bir sürü şeyler yapabiliyorsunuz. Çok güzel. İyi yapmışlar. Yani ücretsiz sürümünde bu kadar iş yapmak bence bayağı güzel bir şey. Neyse, siparişi kaydet diyorum. Evet, tekrar e-posta geldi herhalde. Bakalım. Tabi bunlar Türkçeleştirmedik arkadaşlar. Bakın böyle işte artık bir fatura tarzında, ama fatura değil tabii ki bu. Öyle bize bir bilgilendirme geldi. Yani lokalde çalışmıyordu. Demek ki lokalde bir sıkıntı oluyormuş bu. Normalde bu e-postalar gelmedi. Ya da ben bir yerde bir hata yaptım. Lokalde de çalışıyordur yani. Şimdi siparişleri tamamladık. Bu tamamlandı. Panoya bakalım hatta. Panoyu şöyle bir yenileyelim. Bakın, toplam müşteri 1, aktif 1, etkin abonelikler 1, toplam gelir 50 lira. Temel abonelik, bakın görüyorsunuz. Panodan da buradan seyredebiliyorum. Siparişler tamamlandı. Abonelikleri hemen yeniliyorum. Bakın, temel abonelik aktifte. Yenileme tarihi 27 Mart'ta. Gördüğünüz gibi. Müşterileri yeniliyorum. Etkin abonelikler, temel abonelik şeklinde. Şimdi tekrar geldim hesabıma. Şunu bir yenileyelim. Abonelikler. Bakın, başlangıç tutarı aktif 50 lira, durum aktif oldu. Yenileme tarihi 27 Mart. Aboneliği görüntüle diyorum. Burada bilgileri var. Bakın, başlangıç. Yani çok güzel olmuş bunlar ya. Benim gayet hoşuma gitti. Şimdi tabii ki biz iki tane kategoride ulaşabiliyoruz. İçeriklere ulaşabiliyoruz. Hatta gene test edelim. Temel abonelik oldu. Şimdi geldik bize yasaklı olan
Kısıtlı olan, yani saklı değil, kısıtlı olan. Bakın içeriğin hepsini görebiliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Ama bize mesela şu kapalı olacak büyük ihtimalle. Oydu herhalde zaten. Hemen bakalım. Bakın bunlar yalnızca Elite'de var. Elit abonelik olduğu zaman bütün kategorilerde artık sınırsız ulaşım sağlıyorsunuz. Şimdi hesabıma geldim tekrar. Aboneliklerime geldim. Aboneliği görüntüle diyorum. Evet, benim çok hoşuma gitti. Temelde işte temel abonelikte 2 tane kategorideki bilgiler bayağı hoşuma gitti. Ve dedim ki buradaki bilgiler de çok güzel. Ya da bununla ilgili işte yazılar yazdınız, onları gördüm ana sayfada. Evet, bence artık elit aboneliğe geçilebilir diye düşünüyorum. Ne yapıyorum? Abonelik değiştir diyorum. Bakın zaten temel abonelikteydik. Bu plan için aktif bir aboneliğim var zaten benim şu an. 50 lira verdim ben. Ama ben elite geçmek istiyorum. Elite geçmek istediğimde bakın şimdi 58 orantılı fiyat, ara toplam 48, vergisi 9.72, bir 58 lira daha istiyor benden. Gördüğünüz gibi. 58 lira daha vereceğim çünkü burada KDV oranları var artık arkadaşlar. KDV de bindi. Yani normalde 50 lira verdim, bir 50 lira daha verip 100 liraya tamamlamayacak. Çünkü onun da bir KDV oranı var. 58 lira toplamda. Yani ne olacak? Elite geçmek için 108 lira para ödemiş oluyorum bu sefer de. Ama temel o sıkıntı değil. Sonuçta neden sıkıntı değil? Şöyle düşünün. Direkt olarak elit abone alıp, gerçi bir ay deneyeceksiniz. Pişman olduğunuz zaman iptal edebilirsiniz, ayrı bir şey, ama temelden başlayıp aboneliğe, elite geçmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Hemen bunu da mesela kabul ediyorum ve artık elit aboneliğe geçmek istiyorum. Evet, bekliyoruz. Yine e-postalar tabii ki geliyor. Bu şekilde bakın. Vergisi. Tamam. Gene artık biz ödememizi yapacağız ve elite geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Siparişlere geliyorum. Bakın ikinci artık sipariş oluyor bu sonuçta. Normalde temel abonelik almıştım. Şimdi de elit abonelik aldım ve beklemede. Bunu da hemen tamamlandı olarak kaydediyorum. Normal şartlarda işte bakın arkadaşlar, kuponla ilgili demiştim ya size. Burada kupon otomatik geçmiyor. Kupon kodunu siz ana sayfanızda paylaşmanız lazım. Ya da satın alma notu vardı. Satın alma notuna mesela oraya yazabilirsiniz kupon kodunu. Tam sipariş yaparken de mesela oluştururken de kupon kodunu oraya yazıp düşürebilir fiyatı. Bunu da tamam hallettik, siparişleri. Artık elit abone olduk. Evet, e-postalar geldi. Aboneliğiniz iptal edildi. Aboneliğiniz süresi doldu. Elitten temelden elite geçtiğimiz için arkadaşlar o tip e-postalar geldi. Yeni sipariş bakın burada normal manuel olarak da sipariş ekleyebiliyorsunuz. Temel müşteri seçebilirsiniz buradan. Herhangi bir müşteri tanıdık olabilir ya da bu müşteri beceremeyen arkadaşlar size ulaşabilir icabında, mesela siteye üye olup da onlar e-posta ile size ulaşıp mesela ücretlerini gönderdikten sonra siz kendiniz burada oluşturabilirsiniz. Yani ücretsiz bir eklenti ama çok fazla seçenek yapmışlar. Eklentiyle başka aklıma gelen bir şey var mı bakıyorum. Hepsini, her şeyi de söyledim. Kalan bir şey kalmadı. Söylemediğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Herhalde öyle düşünüyorum artık. Eklentiyi birlikte inceledik arkadaşlar. Güzel bir eklenti. Ücretsiz sürümde bu kadar özelliğin açık olması gayet güzel bir şey. Bence çok güzel. İşte düşünün, artık bu ücretsiz kısımda bunları yapabiliyorsak ücretli kısımda çok farklı şeyler olur. Zaten oradaki uzantıları gördünüz ama fiyatı da zaten ona göre de biraz hani yüksek mi? Bize göre yüksek geliyor tabii ki sonuçta. Fiyatlara da bakmanız lazım. Gerçekten böyle bir eklentiye ihtiyacınız varsa tabii ki her zaman diyorum. Yani iyice araştırın, incelemelere bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bakın, puan ortalaması falan 3 yıldızda. Ama tamam, çok bayağı bir etkin kurulumu olmuş. 200 bin üstünde etkin kurulumu var ama yıldızlaması mesela 3 yıldız, 4 ya da 5 değil. Buna rağmen bilmiyorum, belki işte daha önceki yapmış olduğu hatalar olabilir ya da güncellemelerde falan sıkıntılı olabilir. Bana sorarsanız şu an ben lokalde dediğim gibi ücretsiz sürümünde e-postalarda biraz sıkıntı yaşadığımı düşünüyordum ama internette şu an gayet de normal çalışıyor e-posta. Başka da işte e-ticarette, WooCommerce ile ilgili işte o ücretsiz sürümünde çok stabil çalışmıyor. Onu da şöyle diyeyim. Ürünlerin açıklama kısımlarını kilitliyor arkadaşlar. Mesela oraları sınır koyuyor, kısıtlıyor. Oradaki açıklamaları okumuyorsun ama normal ürüne giriyorsunuz. İşte alışveriş yapabiliyorsunuz.
Onun da bir yolu var. Ne var? Sepet yolunu, ödeme yolunu da kısıtlayabilirsiniz. Bu sefer yalnızca ürün sayfasına girer. Orada yalnızca işte yani sepete ekler ama sepete gidemez ya da ödeme sayfasına ulaşamaz. Böyle bir şey yapabilirsiniz ama videonun başında söylediğim gibi normalde WooCommerce e-ticaret için bu abonelik sistemi olan bir eklentiyi inceledim zaten. Gayet güzeldi. Çalışıyordu ücretsiz sürümü de. Ücretsiz sürümü zaten incelediğim eklentinin. Güzel çalışıyordu WooCommerce. Hem WooCommerce için hem de WordPress blog için 2 tane video var arkadaşlar o eklentinin. Çekmiştim, hazırlamıştım yani. Eğer siz farklı bir eklenti kullanıyorsanız arkadaşlar, böyle bir üyelik artı abonelik sistemi eklentisi kullanıyorsanız lütfen yorumlara yazın. İnceleyelim. Ben dediğim gibi bu benim bu hafta 3. eklentim. 2 tane eklentiyi test ettim. Sıkıntılı çıktılar. Bir sonraki güncellemelerini bekleyeceğiz. İleriki zamanlarda artık bakarız, inceleyebilirsek tabii ki. Zaman zaman böyle şeyler, çünkü kanalda dikkat ediyorum. Abonelik eklentilerine ve bu üyelik eklentilerine bayağı bir ilgi var. Elimden geldiğince de bunlara da yöneliyorum işte bir şekilde arkadaşlar. Karşılaştırmalarını yapın. Bir tane benim bu yaptığım videoya bakıp da değil, diğer eklentilerle de karşılaştırın arkadaşlar. Videolarla seyredin, bakın yani. Hangisi işinize geliyorsa artık. Uzun bir eklenti tanıtımı oldu bu ama bu da eklentiden kaynaklanan bir şey. Sırf abonelik eklentisi değil, kayıt giriş formu var, formları var, kullanıcı profilleri var, abonelik sistemi var, içerik kısıtlama var. Yani var da var, öyle diyeyim. O yüzden biraz uzun sürdü. Çok fazla da uzatmıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.